Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün gücüyle adeta efsaneleşmiş bir koruyucuyu, Kangal çobanını masaya yatırıyoruz. Onu sadece bir köpek olmaktan çıkarıp yaşayan bir mirasa dönüştüren şey ne? Hiç düşündünüz mü? Gelin bu asil ırkın ardındaki sırları hep birlikte keşfedelim. Her şey bu sözle başlıyor aslında. Arslan kadar güçlü ve cüsseli. Bu ifade ta 17. yüzyılda yaşamış ünlü gezginimiz Evliya Çelebi'ye ait. Düşünsenize, yüzyıllar öncesinden gelen bu betimleme bile Kangal'ın sıradan bir köpek olmadığını, bir efsane olduğunu nasıl da güzel anlatıyor. İşte bizim de başlangıç noktamız tam olarak burası. İlk olarak gelin şu konuya bir bakalım. Kangal neden sadece bir köpek ırkı değil de Türkiye'nin milli bir hazinesi olarak görülüyor? Kültürümüzdeki yeri tam olarak neresi? Kangal, bir köpekten çok daha fazlası. Adeta Türk mirasının canlı bir sembolü. Yüzyıllardır tek bir amaç için çok özel bir şekilde yetiştirildi. En değerli varlık olan sürüleri, en zorlu, en çetin koşullarda bile canı pahasına korumak. İşte bu eşsiz görevi de onu bizim gözümüzde milli bir hazine yapıyor. Şimdi hazır olun, zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz. Bakalım bu kadim koruyucunun kökleri ne kadar derinlere uzanıyor ve tarih boyunca nasıl şekillenmiş. İşte bu zaman tüneli Kangal'ın o inanılmaz yolculuğunu gözler önüne seriyor. Bakın, kökeni antik Anadolu uygarlıklarına kadar gidiyor. Yaklaşık 11. yüzyılda Türk boylarıyla birlikte Orta Asya'dan bu topraklara geliyor ve 17. yüzyılda Sivas'ta bugünkü o bildiğimiz saf formuna kavuşuyor. Yani binlerce yıllık bir evrimden, yaşayan bir tarihten bahsediyoruz. Kangal'ın her bir özelliği aslında doğayla ve göreviyle mükemmel bir uyum içinde. Mesela o krem rengi kürkü. Sadece güzel görünsün diye değil, bu renk onu koruduğu Akkaraman koyun sürüsünün içinde ve Sivas'ın o uçsuz bucaksız bozkırlarında neredeyse görünmez kılıyor. Tam bir kamuflaj ustası. İşte biz buna doğanın en saf haliyle işlevsel tasarım diyoruz. Peki bu muhteşem koruyucuyu fiziksel olarak bu kadar özel kılan ne? Gelin şimdi onun anatomisinin detaylarına inelim ve o meşhur gücünün sırlarını birlikte çözelim. Şimdi çok önemli ve sıkça karıştırılan bir noktayı netleştirelim. Hani Anadolu çoban köpeği diye bir tabir var ya, bu aslında genel bir tanım. Bir nevi şemsiye terim. Ama Kangal işte o şemsiyenin altındaki özel, genetik olarak ayrışmış, o meşhur siyah maskesi gibi net standartlara sahip safkan bir ırktır. Yani şöyle diyebiliriz. Her Kangal bir Anadolu çoban köpeğidir, evet, ama her Anadolu çoban köpeği bir Kangal değildir. Arada böyle ince ama çok önemli bir fark var. Rakamlar asla yalan söylemez, değil mi? Bakın bu tabloya. Erkek ve dişi arasındaki boyut farkını çok net bir şekilde görüyoruz. Erkeklerin omuz yüksekliği 78 santimetreye, ağırlıkları ise 60 kilograma kadar çıkabiliyor. Bu da onlara potansiyel tehditlere karşı inanılmaz bir caydırıcılık ve fiziksel üstünlük sağlıyor. Bu listeye baktığınızda her bir maddenin bir amaca hizmet ettiğini görmelisiniz. O zorunlu siyah maske, o güçlü çene yapısı, onu dondurucu soğuktan koruyan o çift katmanlı kürk. Bunların hiçbiri estetik bir tercih değil. Hepsi Kangal'ı zorlu Anadolu coğrafyasında hayatta kalabilen ve görevini kusursuz yapabilen mükemmel bir makine haline getiren birer parça aslında. Fiziği bir aslan kadar güçlü olabilir. Peki ya ruhu? Şimdi de bu heybetli görünüşün ardındaki o nazik ve zeki karakteri tanıma zamanı. Kangal'ın zekasını en iyi tanımlayan kelime kesinlikle bağımsızlıktır. O, bir çobanın sürekli şunu yap, bunu yap demesini beklemez. Sürünün başında, belki de sahibinden kilometrelerce uzakta, bir tehdit anında saniyeler içinde kendi kararını vermek üzere evrimleşmiştir. İşte bu özerk yapı onu eşsiz bir koruyucu yapıyor. İşte Kangal'ın o inanılmaz dengesi de burada yatıyor. Ailesine ve sürüsüne karşı gözünü bir an bile kırpmayan bir koruyucu ama aynı zamanda çocuklara karşı inanılmaz derecede nazik ve sabırlı. Tehditlere karşı aşılmaz bir duvar, sahibinin yanındaysa sakin bir dost. İşte bu zıtlıkların uyumu onu gerçekten çok ama çok özel bir canlı yapıyor. Peki, bu görkemli ve tarihi ırkı günümüz dünyasında hayatımıza dahil etmek istersek nelere dikkat etmeliyiz? Yani bir Kangal'a yuva açmak ne anlama geliyor? Şimdi dürüst olma zamanı. Bu 4 soruyu kendinize bir sorun bakalım. Geniş, güvenli bir alanınız var mı? Ona verebileceğiniz bir amaç, bir görev bulabilir misiniz? Peki ya liderlik? Onun saygı duyacağı tutarlı bir lider olabilecek misiniz?
Ve en önemlisi, sosyalleşmesi için gereken zamanı ayırabilecek misiniz? Çünkü bir kangal sahiplenmek anlık bir heves değil. Bu hem sizin hem de onun hayatını baştan sona şekillendirecek çok ciddi bir sorumluluk. 10 ila 14 yıl. İşte bu rakamlar bir kangalın size ne kadar uzun bir süre yoldaşlık edebileceğini gösteriyor. Bu hayatınızın neredeyse bir çeyreğini kapsayacak, sevgi ve sadakat dolu, uzun vadeli bir bağlılık demek. Her ne kadar genetik olarak çok sağlam bir ırk olsalar da bu devasa dostlarımızın uzun ve mutlu bir yaşam sürmesi aslında bizim elimizde. Özellikle kilo kontrolü çok önemli. Çünkü bu kalça displazisi gibi büyük ırklarda görülen sorunları önlemek için hayati bir rol oynuyor. Ve tabii ki düzenli veteriner kontrollerini asla aksatmamak gerekiyor. Onların sağlığı bizim güvencemiz altında. Ve bu soruyla bitirelim. Elimizdeki bu yaşayan mirası nasıl onurlandırabiliriz ve geleceğini nasıl koruma altına alabiliriz? Bu sadece yetiştiricilerin değil, bu ırka hayranlık duyan hepimizin omuzlarındaki bir sorumluluk. Kangal'ın binlerce yıllık hikayesi devam edecek. Peki biz bu hikayenin neresinde olacağız? İzlediğiniz için çok teşekkürler.